Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz bere modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir göz atalım bakın. Beremize gerçekten çok şık, çok güzel ve oldukça da kolay bir model. Hemen bir günde atkısını ve beresini yapıp kullanabileceğiniz bir model. Böyle tek olarak da yapabilirsiniz. Ben bugün 1-2 yaş için çalıştım. Baş çevresinden başlıyoruz. Yani bu kısımdan, lastik kısmından başlıyoruz. Baş çevresi ölçüsünce örüyoruz. Baş çevresi ölçüsünü videonun hemen başında birazdan gösteriyorum arkadaşlar. Göstereceğim. Oradan bakabilirsiniz. Hangi yaş grubuna göre kaç santim yapmanız gerektiği ile ilgili tüm bilgileri orada veriyorum. Yetişkine varana kadar. Baş çevresini yaptıktan sonra üst kısma geçiyoruz. Üst kısımda modelimize uyguluyoruz. Biraz ördükten sonra eksiltme kısmıyla devam edip beremizi tamamlıyoruz. Ve en sonda da pomponumuzu ekleyerek beremizi bitiriyoruz arkadaşlar. Beremiz için ben atkı da hazırladım. Şöyle göstereyim bakın. Atkısı da gerçekten çok şık. Bunun da yapımını videonun alt kısmında açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Böyle takım olarak hazırlayabilirsiniz. Bu takımı bir günde hazırlayıp sonraki gün kullanabilirsiniz. Oldukça kolay ve hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Şimdi kullandığım malzemelerimden bahsedeyim sizlere. Kar topu Baby One kullandım. Şöyle göstereyim. 100 gram 250 metredir. Gözüküyor mu? Evet, 100 gram 250 metre. Anti-peeling özelliğe sahiptir. Tığ olarak da şöyle 6 numara 3,5 milimlik bir tığ kullandım. 6 numara 3,5 milimlik bir tığ kullandım. İpten yarım bir ipim vardı. Bu kadar kaldı arkadaşlar. Dediğim gibi zaten ip yiyen bir model değil. Modelim bu şekilde. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızla da destek olursanız çok sevinirim. Bir emoji bile olsa yorum yaparsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Daha fazla kişiye ulaşmamız için bunlar önemli. Şimdi hepinize kolay gelsin. Birimizin yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle 9 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir çektim. Bunun üzerine 8 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane sık iğne yaptım. Döndürüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi şöyle iyice yakınlaştıralım. Bakın burada şu ortada zincir gibi gözüküyorlar arkadaşlar. Hemen şu arka kanadından bakın ortadan giriyorum. Arka kanadından ilmeğimi alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Tekrar buraya geliyorum. Arka kanadından geliyorum ve sık iğne yapıyorum. Arka kanadından alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Dokuz tane 8 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. 8 tane sık iğnemiz. Evet. Döndürüyorum. Bir zincir çektim ve tekrar bakın şöyle yine arka kanadından alarak ilerliyorum. Evet. Berimizin lastiği boyunca hep aynı işlemi yapacağız. Aynı şekilde ilerleyeceğiz. Döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine arka kanadından alıyorum. Hep arka kanatlarından alarak ilerleyeceğim. Evet, buraya da göstereyim.
Evet. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Kaç santim öreceğiz? Yapacağınız yaş grubuna göre, baş çevresi ölçüsüne göre santimimizi öreceğiz. Şimdi ben size göstereceğim ne kadar ördüğümüzü, örmemiz gerektiğini. Bere ölçüm tablosunu şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Hemen bu şekilde öreceğiz. Şimdi bere ölçüm tablosunu sizlerle paylaşayım. Şöyle. İsterseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Buradan şöyle ellerimi de çekeyim, daha rahat görün. Şimdi ben 1-2 yaş için hazırlayacağım. Bakın burada yaş grubu 1-2 yaş için hazırlayacağım. Yani 2 yaş bir çocuğa olabilecek bir ölçüm olacak. Hemen burada 48 santimlik bir ölçüm var. Şöyle göstereyim bakın. 1-2, hemen en altta 48 santimlik bir baş çevresi ölçüm var. Bu baş çevresi ölçüsüne göre yapacağız bu kısımdaki. Şimdi mesela siz 3-5 yaş arası 3 yaş olarak hazırlayacaksanız eğer 52 santim, 4 yaş olarak hazırlayacaksanız 53 santim ve 5 yaş olarak hazırlayacaksanız da 54 santim yapmanız gerekiyor. Şuradaki yaş grubuna göre buradaki baş çevresi baz alınarak örülecek arkadaşlar uzunluk. Şimdi yapalım. Ben de yapayım. Sizler de yapın baş çevresi lastik uzunluğunu. Sonra devam edelim. Ben hazırladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde lastiğime 48 santimlik bir lastik hazırladım. Ölçerken şöyle birazcık esneterek ölçmeniz gerekiyor. Çok da değil ama şöyle biraz esneterek ölçün ki zaten hani bereyi takarken biraz esneyerek takacağız. Şimdi bunu birleştirelim. Şöyle iki ucunu birleştiriyorum arkadaşlar. İki ucunu getiriyorum. Ve birleşimimizi yapacağız hemen buradan. Karşılıklı ilmeklerden birleşimimi yapıyorum arkadaşlar. İlk önce şöyle kaydırmayla yaptım. Bir zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar batarak daha sağlam olması adına kaydırmayla yapıyorum. Bakın ikinciye geçiyorum. Ve karşıdaki aynı hizadaki ilmeğimi alıyorum. Ve kaydırıyorum. Üçüncüyü aldım. Karşıdan da yine aynı hizadaki ilmeğimi alıyorum. Buradakini de aldım. Evet. Birleşimimizi yapmış olduk. Şöyle bu kısım içte kalacak. Burası dışta kalacak. Bir tane zincir çektim. Şimdi bu sırayı sık iğne olarak gideceğim. Hemen şöyle bir tane dibine sık iğne yapıyorum. Her sıraya bakın, bu bir sıra. Şurası bir tane sık iğne sırası. Bu bir tane sık iğne sırası. Bir tane sık iğne sırası. Her bir sıraya bir tane sık iğne olacak şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Eğer üst kısmın birazcık daha hani bol, lastik kısmı daha dar, üst kısım daha bol olsun isterseniz böyle yer yer artırmalar yapabilirsiniz. Mesela buraya battık, bir tane daha aynı yere batarak yer yer böyle artırmalar yapabiliriz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Hiç artırma yapmadan da ilerleyebilirsiniz. Üst kısmın birazcık daha geniş olmasını istiyorum derseniz böyle bazı yerlerde artırmalar da yapabilirsiniz. Bunu tüm berelerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle tek tek gideceğim.
Her bir sıraya bir tane sık iğne. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada ilk yapmış olduğumuz sık iğne ile birleşimimizi yapıyoruz. Evet, şimdi geçiyorum üst sıraya. 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5 tane zincir çek. Hatta 4 tane çekeyim arkadaşlar. Evet, 4 tane zincir çektim. Şimdi bakın, hemen şöyle yakınlaştırayım yine. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye bir tane sık iğne yapıyorum. İlk başlarken 4 tane çektik. Bundan sonra 3 tane çekeceğiz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. 3 zincir. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. 3 zincir. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. Yine 3 zincir. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Bu örneğimizin ilk sırası. 2 sırada bir kendini tekrar edecek bir örnek. Çok kolay bir örnek. Atkısını da yapmıştım. Atkısını da yaparak takım olarak yapabilirsiniz. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda şu ilk başlamış olduğumuz 4 tane zincir çekmiştik. O 4 tane zincirin hemen şöyle bakın, ilkine şöyle yakınlaştıralım. İlkine sık iğnemi yapıyorum. Pardon, kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Kaydırmayla birleştirdim. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapacağım. 1, 2. İpimi doluyorum. Şimdi şöyle yakınlaştıracağım arkadaşlar. Bakın şuradaki şöyle, bakın şu gözüküyordur. Buraya batacağız. Aynı şu tığı taktığım gibi bu şekilde buraya geleceğiz. İpimizi doladık. Geliyorum ve buraya tığımı, bakın boşluktan içeriye doğru girdim tığımı. İpimi alıyorum. Şöyle bir düzeltme yaptım ve 2 de çıkarıyorum. Trabzan yapıyorum. Birazcık da uzattım tabii ki. İpimi doluyorum. Şuradaki yuvaya, halkaya yani 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Tekrar ipimi doladım. Bakın şimdi şu kısım, şurada halkalarımızı yaparken ki sık iğne batmış olduğumuz yerler arkadaşlar. Şurası. İpimi doluyorum. Geri geliyorum. Buraya batıyorum. Bakın tığımı buradan çektim. Birazcık uzatıyorum. Ve 2 de çıkardım. Trabzanımızı yapmış olduk. İpimi doluyorum. Yine yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Buradaki sık iğneyi yine halkaları yaparken ki yapmış olduğumuz sık iğneler, buraya yine tığımı taktım. Uzatıyorum ve 2 çıkarıyorum. Bakın böyle çaprazlıklar oluşmuş oluyor. Bu sıramız hep bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Bakın yine buradaki sık iğneye batıyorum ve çıkarıyorum. 28 tane halkam var benim bu sırada. Yani şu yuvalarım 28 tane oldu. Her sırada sizin kaç tane olduysa arkadaşlar, her sırada dikkat edin, artırmaya meyilli bir model.
O yüzden halkalarınız artmasın. Her sırada 28 tane halkanız olacak. Yani üst sıramızda da yine 28 tane bu öbeklerimizden olacak. Bakın. Şimdi sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonuna geldim. En son halkamı da yaptım. Sıra sonuna geldim. Şurada 2 tane zincir çekmiştik. Bu 2 tane zincirimizin şöyle tepe noktasıyla birleşimimizi yapıyoruz. Evet, ilk sıramızı tamamladık arkadaşlar. Döndürüyorum. Ters kısma dönüyorum. Yine şöyle dibine hemen bir zincir çektim. Dibine sık iğne ile batıyorum. Evet. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir taneye atlıyorum. İkinciye tam bakın orta noktasında, şöyle göstereyim, bunun tam orta noktası, bir tane atlıyorum. İkinciye halkamı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Burada 2 tane atlıyoruz. Yani şu öbeğimin ortasındaki trabzana geçeceğiz. İlk başlarken sadece bir tane atlıyorum. Daha sonrasında bu ortaya geliyoruz arkadaşlar. Evet. Bir yandan da sayın. Sizin kaç tane bu şekilde halkanız vardıysa ilk sırada, bu sırada da yine aynısı olacak arkadaşlar. Dediğim gibi artmaya elverişli bir model. Ben yaptım. Bereyi neredeyse yaraladım. Arttığını fark ettim. Sonra hani ilmini çözdüm diyeyim. O yüzden hani tekrar söylüyorum ki bereniz artmasın. O yüzden sayıya dikkat edin. 3 zincir çekiyorum. 1, 2 tane atlıyorum. 3 tane tam ortasındakine üçüncüye sık iğne yapıyorum. 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye, yani şunun tam ortasındakine sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane atladım. 1, 2 tane atlıyorum. Ortasındakine sık iğne. 3 zincir. Bu halkalarımızı ilk sırada düzden yaptım. İkinci sırada ters kısımdan yapıyorum. Yani ikinci halka sıramda ters kısımdan yapıyoruz. Halka kısımları bundan sonra hep ters kısımda olacak arkadaşlar. Onu da dikkat edelim. Ön taraftan yaptığımızda yine model artıyor. O yüzden arka kısımdan yapıyorum. Bereyi öre öre nasıl yapılması gerektiğini çözdükten sonra sizlerle paylaşıyorum ve her aşamasında söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Kolay bir model ama dediğim gibi artmaya, genişlemeye elverişli bir model. O yüzden bu söylediklerimize dikkat edelim. Evet, 2 atlıyorum. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. 3 zincir. 2 atladım. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi arkadaşlar benim dediğim gibi 28 tane vardı. 27 tane yaptım. 28.'yi birleştireceğim 28.'yi yapmak için. Sizler de aynı şekilde yapın. Kaç tanesi sonuncuyu şurayla birleştiriyoruz. Yani şurada bir tane sık iğne başlamıştım ilk başta, hatırlarsanız orayla birleştiriyorum. Birleştirdim. Döndürdüm. 1, 2 zincir çekiyorum. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 trabzan. Şimdi bakın buradaki sık iğnemi şurada hemen, buna yine şu şekilde çapraz olarak alıyorum, bunu düzeltiyorum ve çaprazlığımı sağlamış oldum.
Tekrar devam ediyorum. Bakın bu iç dolguyu yaparken 2 tane zincir çekiyoruz başlarken. Ama halkaları yaparken bir zincir çekip dibine sık iğne yapıyoruz ki şu zemini hazırlayabilelim. Buradaki bu zemini hazırlayabilelim. Evet, 2 zincir çektim. Bebeğimi yaptım. Tekrar buradaki halkama geldim. 2 trabzan yaptım. İpimi doladım. Ve yine bakın şuradaki sık iğnede halkalarımı yaparken yapmış olduğum sık iğnemde trabzanımı yaptım. Böyle sıra sonlarını 1-2 sizlerle paylaşacağım, daha iyi anlaşılır. Evet, yine bebeğimi yapıyorum. Çaprazlığımı veriyorum. Trabzanımı yapıyorum. 2 tane. Şuradaki sık iğnemden geriye dönüyorum. İki tane trabzanımı yapıyorum. Evet, sıra sonuna kadar yine aynı işlemlerle devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Hemen şuradaki halkamızı da yapalım. Ve 2 tane zincir çekmiştik. Bu 2 zincirin tepe noktasıyla birleşimimizi yapıyoruz arkadaşlar. Döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın halkalı sıradayım. Hemen dip kısmına bir tane sık iğne yapıyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir tane atlıyorum. İkinciye halkamı yapıyorum. Yani buradaki bir tane atlamamızın sebebi bu sık iğneler tam buranın ortasına gelmesi gerekiyor. Şu üçlü öbeğin ortasına denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Ki birbirini takip etsin o çaprazlıklar. O yüzden burada bir tane atlıyoruz. Evet, bu şekilde halkamızı yaptık. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. Yine bu öbeğin ortasına 1-2 tane atlamış oluyorum. Öbeğin tam ortasına 3 zincir çekiyorum. Yine öbeğin tam ortasına 3 zincir çekiyorum. Öbeğin tam ortasına 3 zincir. Öbeğin tam ortasına, yani 1-2 tane atlıyoruz. Öbeğin tam ortasına 3 zincir. Tam ortaya sık iğne. Tam ortaya sık iğne. Evet, sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Yine sıra sonuna geldim. Bakın burada halka sıramdayım. Yine sayıyorsunuz arkadaşlar halkalarınızı. Ne yapıyoruz? Zaten artık hani ilk sırayı yapınca, anlayınca nasıl yapmanız gerektiği. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceksiniz. Şuradaki bir tane dibine sık iğne yapmıştık. Buraya sabitlememizi yapıyoruz. Bu şekilde döndürüyorum. 1-2 zincir çekiyorum burada. Dolgu sıramdayım. 2 zincir çekiyorum ve yuvama trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi trabzanlı sıralarda 2 zincir çekiyorum. Sık iğne, yani halka yaptığım sırada da sık iğne yapıyorum. 2 tane trabzanımı yaptım. Hemen bu sık iğneye geri dönüyorum. Ve çaprazlığımı veriyorum arkadaşlar. Şöyle uzatıyorum birazcık. Evet. Tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Ve şuradaki sık iğneme. Evet, bu kadar kolay bir model. Önemli olan artırmamak. Şöyle bir kez daha gösterelim. Evet, bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın. Gayet şık, güzel bir model oluyor.
Şimdi gerekli ölçüye kadar öreceğim. Kaç santim ördüğümü ördükten sonra sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sonra eksiltme sıralarına gideceğiz. Ben öreyim, kaç santim örmemiz gerektiğini o zaman sizlerle paylaşacağım. Bir saniye sonra buradayım. Arkadaşlar ben beremin uzunluğunu yaptım. 16 santimlik bir uzunluğum oldu. Buradan tam baş çevresinden bu kısmı kadar 16 santimlik bir uzunluğum oldu. Toplam uzunluğum 18 santim olacak. Sizde başta göstermiş olduğum tabloya göre uzunluğu kaç santim olacaksa ona göre yaparsınız arkadaşlar. Bir 2 santim kadar eksiğini yapmış oldum. Şimdi döndürüyorum. Zemin yine hazırlayacağız. Döndürdüm. Şöyle dibine sık iğnemi yapıyorum. Üç zincir. Aynı şekilde yapıyoruz. Eksiltmemizi bir üst sırada yapacağım. Sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Sıramı tamamladım. 2 zincirimi çekiyorum. Şimdi başlıyoruz eksiltmeye. Burada 2 tane trabzan yapıyorduk arkadaşlar. Bu halkaların içerisine, yuvaların içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Bir trabzan. İpimi doluyorum ve çaprazlığımı yine yapıyorum. Yani 2 trabzan değil, tek trabzan yapıyoruz burada. Burada yine bir tane trabzan yapıyorum. Bakın, bir trabzan. İpimi doluyorum ve sık iğnemden çapraz bir şekilde alıyorum. Bir trabzan. Sık iğnemden çaprazlığımı veriyorum. Bir trabzan. Sık iğnemden çaprazlığımı veriyorum. 2 trabzandı alt sıralarda. Burada tek trabzana düşürmüş oluyoruz. Böylelikle eksiltme yapmış oluyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Buradaki 2 tane çekmiş olduğumuz zincirimle birlikte birleştiriyorum. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Dibine sık iğne yapıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada yapacağımız işlem, şöyle yakınlaştırayım, bakın. 2 tane atlayacağım. Üçüncüye sık iğne yapacağım. 3 tane zincirimizi çektik. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. 2 3 2 tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. 3 zincir. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne. 2 3 zincir. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne. 3 tane de zincir çekmeyi unutmuyoruz. 2 atlıyoruz. Üçüncüye sık iğne yapıyoruz ve 3 tane de zincir çekiyoruz arkadaşlar. Başlamış olduğumuz noktaya kadar, sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerleyelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada yanlış battık. Evet. Halkam buradaymış. Gelmemişim arkadaşlar. Yanlış gördüm. 1-2 tane atladım. Evet. Üçüncüye sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum.
Ve direkt şuradaki sık iğne yapmıştık bir tane, oraya birleştiriyorum ve döndürdüm. Şimdi burada da yine kesimler yapacağız. Evet, 2 zincir çekiyorum. Yuvama bir tane trabzan yapıyorum ve çaprazlığımı yapıyorum. Şimdi burada eksiltmedik. Burada eksilteceğiz. Şimdi bir tane trabzan yapıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. İpimi doluyorum. Tığımda 2 tane var. Şu yine çaprazlığımı vermek için sık iğneden geçiyorum. 2'yi çıktım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Bunu 1'e düşürdüm. İpimi doluyorum. Yandakine eksiltme yapmıyorum. Bir tane eksiltme yapacağım. Bir tane yapmayacağım arkadaşlar. İpimi doladım. Ve çaprazlığımı yapıyorum. Bir trabzan çaprazlığımı yaptım. Şimdi tekrar eksiltme yapacağız. Batıyorum, ipimi doladım. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Sık iğneye çaprazlığıma çapraz bir şekilde tığımı girdim. Çıkardım. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. İpimi doluyorum. Yandakine trabzan yapıyorum. Eksiltmem yok. Ve çaprazlığımı vermek için de sık iğnenin aradan geçiyorum. Evet, şimdi yine eksiltme yapacağız. Yandaki halkama batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Sık iğneden çaprazlığımı alıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Ve bir trabzan ve çaprazlığımı yapıyorum. Eksiltme, bir eksiltme yapıyorum. Bir tane normal örüyorum arkadaşlar. Şunun çaprazını almamışız. Bir eksiltiyorum, bir kesiyorum. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Sonda bir tane kaldı. O bir taneyi de en sonki benim eksiltme oldu. Ama sondaki bir taneyi de yine ben eksiltme yapacağım arkadaşlar. Normal örmüyoruz. Sizin de eğer öyle denk gelirse eksiltin. Evet, şimdi şurayla birleşimimizi yapıyoruz. Bir zincir çektim. İyice daraldı burası. Bir zincir çektim. Benim için yeterli bir darlık. Ve uzunca ipimi kesiyorum. Şimdi burayı beraberce kapatacağız. Bir iğne alıyorum elime. Normal iğneyle de olur arkadaşlar. Benim şu an plastik iğne vardı. Onunla yaptım. Şimdi bir tane buradan içeri giriyorum. Bir içeri, bir dışarı. Bu şekilde bakın. Sonuna kadar aynı şekilde ilerleyeceğim. Böyle büzüştürebilirsiniz.
başlamış olduğum noktaya kadar geldim ve büzüştürdüm. Şimdi şöyle karşılıklı olarak ilmeklerimi alıyorum. Bu ortayı iyice kapatıyorum arkadaşlar. Bunu iç kısımdan da, en sonki bu aşamayı iç kısımdan da yapabilirsiniz. Ben pompon getireceğim. O yüzden açıkçası dıştan yaptım. Çünkü gözükmeyecek zaten. Evet, en sonda da bir tane düğüm atacağım buraya. Ve tamamdır. Evet. Şimdi pomponumuzu da alacağım. Bakın. Pomponumuzu da takalım. Son haliyle gelelim. Pomponumuzu takmak için ben kendim yaptım pomponu. Nasıl takacağım onu da göstereyim. Şöyle iç kısımdan bakın. İç kısımdan bir bu taraftan alıyorum. Pomponumuzu, ipini, diğer tarafında karşıdaki tarafından alıyorum ve çekiyorum. Evet. Şimdi burayı bağlayacağım. Bağlayalım ve son halimizle gelelim. Evet, beremizi tamamladık arkadaşlar. Gayet güzel oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Elimden geldiğince çok kolay bir şekilde anlatmaya çalıştım. Sizler için faydalı olabildiysem çok sevinirim. Şöyle atkımı da koyayım. Bakın. Şöyle atkısını da koyalım. Tam takım olarak yapabilirsiniz. Çok basit bir bere. Hemen bir saatte, bir saat demeyeyim 2 saatte yapıp kullanabileceğiniz çok basit bir bere. Atkı da öyle. Bir günde takımı yapıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarda da destek yorumları yaparsanız çok severim. Takıldığınız yerler olursa da mutlaka sorun arkadaşlar. Elimden geldiğince, gördükçe ve elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize kolay gelsin, sağlıklı günler dilerim.